Mars nerede? Yöneticisi olduğu Koç burcunda hareket etmek için sabırsızlanıyor. Eğer harekete geçmezsen yanarsın. Gölge tarafıyla ne olabilir? İşte buradaki bu aşırı harekete geçme ani öfke patlamalarına, sabırsızlıklara sebep de olabilir. Astrolojik olarak baktığımızda kozmik bilgileri de birleştirdiğimiz vakit ilahi hiyerarşi dünyadaki bu duruma, bu düzene müdahale ettiği için Şubat ayı itibariyle düzen değişecek. Balık burcunun son dereceleri yoğun yağmurlarla alakalıydı ve 3 Mart'taki ay tutulması buraları tetikledi. Lilith Antares ile kavuşuyordu. İşte bu Lilith Antares etkisiyle birlikte de evet, 8 Nisan haftası yine gökyüzü günlüklerinde beraberiz ve genel sizin özellikle sorularınız üstüne dünyadaki savaş atmosferiyle ilgili astrolojik öngörülerde bulunmak istiyorum ve aynı zamanda da bu 8 Nisan haftasındaki enerjiyi yorumlayacağım. Şimdi 8 Nisan haftası şöyle önemli. Bir süredir biliyorsunuz Mars neredeydi? Balık burcundaydı. Mars hareket etmekle, hayatta kalmakla ve bizim bedensel gücümüzle ve enerjimizle alakalıdır. Balıkta olunca enerjisi düşüktü. Ki buna rağmen dünyada ne vardı? Bir savaş atmosferi vardı. Ama bizler bireysel hayatlarımızda biraz ilerleme adına, karar alma adına zorlanmalar yaşıyorduk. Harekete tam geçemiyorduk. Şimdi bu hafta Mars nerede? Yöneticisi olduğu Koç burcunda hareket etmek için sabırsızlanıyor ve yüksek bir enerjiyle Koç burcuna geçiş yaptı. İşte bu hafta çok önemli. Hani Nisan ayı için hep artık harekete geçeceğiz. İşte özellikle 2,5 yıldır beklediğimiz ve özellikle 2 aydır beklediğimiz konularla ilgili aksiyon alacağımız bir ay diyorduk. Bununla ilgili ilk basamağı bu 8 Nisan itibariyle Mars'ın Koç burcuna geçişi, ardından da 17 Nisan'daki Koç burcundaki yeni ayla bu hep söylediğimiz işte harekete geçenlerin kazanacağı, cesaretli davrananların ödüllendirileceği zaman dilimi işte şimdi bu an. Ve Mars Koç burcunda diyecek ki zaten eğer harekete geçmezsen yanarsın. Çünkü Mars Koç ateş de demektir. O ateş seni yakar. Öyleyse bu hafta hepimiz ne yapıyoruz? Harekete geçiyoruz. Zaten böyle uzun süredir işte yorgunum diyen, ya işte bir şeyler yapmak istiyorum ama içimden gelmiyor, halsizim, çabuk yoruluyorum vesaire gibi diyen herkes bir anda diyecek ki ya bir enerji geldi, artık kendimi güçlü hissediyorum, yerinde duramıyorum ve harekete geçmek isteyecek. Peki gölge tarafıyla ne olabilir? İşte buradaki bu aşırı harekete geçme ani öfke patlamalarına ya da sabırsızlıklara ne yapabilir? Sebep de olabilir. Bu anlamda da yine de ne olursa olsun evet harekete geçiyoruz fakat dikkatli, kontrollü olmakta fayda var. Gerçi Mars Koç burcuna geçer geçmez Neptün ve Satürn'le kavuşacağı için ister istemez onlar birazcık o Mars'ın işte aşırı hızlı, aşırı fevri, aşırı öfkeli, aşırı cesaretli, aşırı düşüncesiz enerjisini ne yapacak? Birazcık dizginleyecek, biraz baskılayacak. Bu anlamda aslında olumsuz da değil, iyi. Mars'ı birazcık daha dengelemiş olacağız ve bireysel hayatlarımızda harekete geçeceğimiz bir dönem. Fakat dünyadaki liderler adına ise bu Mars'ın Koç geçişi çok daha hayırlı olmayacak ne yazık ki. Çünkü zaten özellikle işte Trump'un, Netanyahu'nun işte ya da ülke haritalarına da baktığımızda ateş elementi vurgusu çok yüksek. Bundan dolayı bu Mars Koç geçişi de birazcık savaş atmosferini ne yapacak? Daha artıracak. Bu liderlerin çılgınca hareketlerini, fevri davranışlarını, kontrolsüz güç savaşlarını ne yazık ki üzülerek söylüyorum artıracak. Zaten aslında bu savaş atmosferi işte Satürn nerede kalacak? 2,5 yıl boyunca Koç burcunda kalacak. Yani 2028'e kadar işte zaman zaman artacak, zaman zaman duracak, zaman zaman hızlanacak, zaman zaman yavaşlayacak derken 2028'e kadar ne yazık ki bu atmosfer bir şekilde devam edecek. Yani hep böyle sürekli korku, panik ya da sıkıntı içerisinde mi olacaksınız diyebilirsiniz. Sürekli olacağız diyemem. Ama bu savaş atmosferi tam böyle bitmeyeceği için bir şekilde dünyadaki herkes bu durumdan olumsuz bir şekilde
etkilenecek. Evet, biraz önce söyledim, savaş atmosferi ne yazık ki yükselecek, hız kazanacak. Tabii bunları söylemek benim de pek hoşuma gitmiyor ama astrolojik olarak baktığımız zaman ne yazık ki böyle gözüküyor. Bu işte Mars'ın Koç burcuna geçişi, ardından 17 Nisan'daki yeni ay, Nisan sonundaki Plüton'un Koç burcundaki bu işte Mars'ı, Neptün'ü, Satürn'ü karelemesiyle birlikte birazcık sıkıntılar gitgide daha da artabilir. Ama en böyle sıkıntıların arttığı, çok büyüdüğü dönem ne zaman olacak? Haziran, Temmuz, Ağustos ayları. Bu aylar birazcık daha sıkıntılı ama bu ayların fitilini kim ateşleyecek? Nisan ayı, özellikle de Nisan ayının son haftaları ateşleyecek diyebilirim. Peki diyebilirsiniz ki burada işte Trump diyor ki ben ateşkes istiyorum, ateşkes yapacağım diyor. Trump öyle dese de yani böyle işte bir haftalık, 2 haftalık bir durma ya da yavaşlama durumu olsa da tamamen bitmeyecek bu savaş. Ki zaten İran'ın açıklamalarında da dikkat ederseniz ne diyor? Savaşı diyor bizim anlaşmaya gitmemiz için Trump'ın bize %100 bu savaşı bitireceğine dair garanti vermesi gerekiyor diyor. Böyle bir garanti vermiyor. Trump'ın haritasına bakarak demiştik ki Trump kendini Mesih ya da Mesih'in gelmesine vesile olacak dini savaşçı, bir şövalye gibi görüyor. Dolayısıyla insanlar, ülkeler onun çok umrunda bile değil. Hatta Trump seçileceği zaman şöyle bir cümle kullanmıştım ben haritasını yorumlarken. Trump seçildikten sonra adeta dünya şöyle olacak. Bir deli bir kuyuya bir taş atmış. Hani 40 akıllı çıkaramamış derler ya, bu durumu yaşayacağız ve yaptığı her hareket, yaptığı her eylem, her davranış adeta Hollywood film sahnelerinden fırlamış gibi olacak. Tabii ki önde gözüken figür Trump. Trump'ın arkasındaki güçleri konuşmak lazım. Bu güçlerde şu an bir yara almış durumdalar, zarar görmüş durumdalar ama savaşı tamamen bitirmek istemiyorlar. Bu savaştan galip çıkmak istiyorlar. Peki diyeceksiniz ki hocam bu savaştan kim galip çıkar? Bu savaş başlarken de ne demiştik? Antares etkisiyle başladı ve gökyüzünde Antares sabit yıldızı var iken savaşın kazananı olmaz. Özellikle de savaşı başlatan taraflar büyük zarar görür. Dolayısıyla Amerika'nın ve İsrail'in çok büyük zararlar göreceğini ve bu ülkelere destek veren ülkelerin de çok zararlar göreceğini söylemiştik. Şu anda da o şekilde gidiyor. Burada İran zarar görmeyecek demiyoruz. Onlar da zarar görecek ama 2028 yılı geldiğinde aslında dünya şöyle bir noktaya gelecek. Bu savaşta herkes zarar görmüş, herkes ne yazık ki kaybetmiş olacak. Ama değişen ne olacak peki? Hep size yeni dünya düzeninden, işte dünyadaki sistemlerin değişmesinden bahsettik. Tabii burada yeni dünya düzeni söylemi birazcık şeytani tarafa ait. Dünyayı zaten şu an yöneten tekrar kendi güçleri altında dizayn etmeye çalışan güçlere ait bir söylem. Ama astrolojik olarak baktığımızda ve ezoterik olarak baktığımızda ve hatta bunun üstüne kozmik bilgileri de birleştirdiğimiz vakit ilahi hiyerarşi dünyadaki bu duruma, bu düzene müdahale ettiği için artık demiştik ki bu Şubat ayı itibariyle düzen değişecek. Ama bu düzen ne yapıyor? Birdenbire değişmiyor ve bu düzenin değişmesi 2030 yılına kadar sürecek. Artık şeytani düzen yenilecek, güç kaybedecek, ifşa olacak dedik ve Epstein dosyalarıyla ifşalar başladı. Buradaki savaşta işte hiçbir şey planladıkları gibi olmadı. Çok büyük zararlar gördüler. Bu da şu an sistemde, biliyorsunuz haberlerden siz de takip ediyorsunuzdur. Herkesin söylediği nasıl olabilir böyle bir şey? Herkes şaşkın, tüm dünya şaşkın. Her şey bir anda tersine dönmüş durumda. Dolayısıyla burada bir manevi gücün diyelim, mana aleminden de müdahale olduğu, astrolojik olarak da bir düzen değişimi olacağı gözüküyordu. Buna adım adım gidiyoruz aslında. Peki birazcık olay biliyorsunuz Lilith'te yaydan geçiyor. Dedik ki dinsel, ideolojik savaşlar olacak. Dinsel boyutu da var, ideolojik boyutu da var. Ama Lilith yay burcundan geçerken ne dedik? Dinler adına, inançlar adına insanların kandırıldığı her şey ortaya çıkacak. Hakikat ortaya çıkacak. Bu tabii hakikat
bir anda ortaya çıkmıyor. İşte bu yaşanılanlar, sorunlarla bu süreç ne zamana kadar devam edecek? Özellikle 2026 Eylül'e kadar devam edecek ve savaş başladıktan sonra ardından hemen neydi? Lilith Antares ile kavuşuyordu. İşte bu Lilith Antares etkisiyle birlikte de bu işte Trump'ın kendini Mesih olarak görmesi, savaşa dinsel bir boyut katmaya çalışması, Netanyahu'nun yine zaten işte vaat edilmiş topraklar, kehanetler, Talmud'dan aldıkları emirler gibi yine bir dinsel bir boyut, ideoloji katıyordu. Peki İran bu işin neresinde? İran'da yine aslında bu işe dinsel bir ideoloji katmış oldu. İran'ın ideolojisi nedir? Onlardaki de İmam Ali'nin ve Kerbela olayının intikamını almak. İşte buradaki birazcık da hem dinsel ideolojiden dolayı hem de dünyanın dikkatini çekmek, bu savaşı ben yanarsam hepiniz yanarsınız adeta deyip daha küresel çapta büyütmek için ne yaptı? Körfez ülkelerine de saldırdı. Özellikle Dubai'ye saldırınca ne yaptı? Çok dikkat çekti. Ki boğazlarla işte denizlerde olacak olaylar, sulardan kaynaklanacak sıkıntılar, bunları astrolojik olarak biz zaten hepsini öngördük bu göstergeleri, ama hani bunları astrolojik göstergeleri tek tek anlatırsam burada saatler yetmez. Bir de çok fazla teknik detaya girmiş olurum. O yüzden çok teknik detaya girmeden sizin özellikle merak ettiğiniz durumları ne yapmaya çalışıyorum? Anlatmaya çalışıyorum ve aynı zamanda işte direkt olarak kanıtlanmamış olsa da Birleşik Arap Emirlikleri ya da Körfez ülkelerini İran cephesi Yezid soyu olarak adlandırdığı için burada böyle bir intikam boyutu da var olayı. Bunu da vurgulamış olayım. Şimdi manevi güçten bahsettik ve şu an dikkat ederseniz hem Türkiye'de hem de dünyanın birçok yerinde çok fazla yağmur yağıyor. Çok fazla yağmurlar artmış durumda. İşte bunlarla ilgili bazı teoriler var. Bazıları diyor ki işte savaş başladığı için chemtrails, bu spreyleme bunlar yapılamadığı için, işte bulut tohumlama yapılamadığı için, yağmurlarımızı çalamadıkları için şu an yağmurlar artmış durumda. Kısmen bunların da etkisi olabilir ama dikkat ederseniz yağmurlar şu an sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde çok fazla yağmur var. Bu yağmurlarla ilgili de hem ezoterik bir bilgi, hem size kozmik bir bilgi, hem de astrolojik olarak da zaten Balık burcunun son dereceleri biliyorsunuz bu yoğun yağmurlarla alakalıydı ve 3 Mart'taki ay tutulması buraları tetikledi. Bunların hepsinin etkisini ve bu bilgisini birleştirirsek benim bu konudaki öngörüm şu an dediğim gibi ilahi hiyerarşi müdahale ederek ve bu ilahi hiyerarşideki göksel varlıkların müdahalesiyle bu yağmurlar artırılmış durumda, artmış durumda. Neden diyeceksiniz? Çünkü savaştan dolayı çok fazla kimyasal atılıyor, kimyasal kullanılıyor ve bu kimyasallar sızıntı şeklinde ne yapıyor? Yayılıyor, havaya yayılıyor, toprağa yayılıyor ve ne yazık ki bu sızıntılar da artacak. Daha da yani bunların biraz dozunu artıracaklar. İşte hem dünyayı korumak adına hem insanların zehirlenmesini korumak adına bu ilahi hiyerarşideki göksel varlıklar tarafından bu yağmurlar artırılıyor. Dolayısıyla bu yağmur olayı ve havaların soğuması ya da havaların işte bir sıcak bir soğuk olması olayı Nisan, Mayıs hatta Haziran ayına kadar yaz aylarında bile devam edeceğiz. Biz bunları görüyor olacağız ama şu an bizlerin zehirlenmemesi adına bu iyi bir şey. Tabii burada diyebilirsiniz ki o zaman neden tamamen savaşlar durdurulmuyor? Şimdi sistemde her ne kadar müdahaleler olsa da belli bir yere kadar imtihan dünyası olduğu için müdahale edilmiyor, izin veriliyor ve burada neden de izin veriliyor? 2026 yılı için ne demiştik? İyilerle kötülerin, iyi ruhlarla kötü ruhların ayrışacağı bir zaman dilimi ve kötülerin kötülüklerinin çok daha fazla ortaya çıkacağı bir zaman dilimi. İşte bu ayrışmanın olabilmesi için de bu imtihanın olması için de belirli yere kadar müdahale var. Bunların da sınırları var. Hem de bu öngörüyle aslında yağmur olaylarını da ne yapmış oldum? Yorumlamış oldum size. Demek ki bu yağmurlar, soğuklar ya da havanın işte bir sıcak bir soğuk olması durumları bir süre daha devam edecek. Bu sadece bizim ülkemizde değil. Özellikle Orta Doğu'daki bu bölgedeki ülkelerin birçoğunda gözlemlenecek. Tabi burada bir yönden de kimyasal sızıntılardan bahsettim. Ne yazık ki bu sızıntılar ya da tam nükleer olmasa da, ki nükleerle ilgili de söylemiştim biliyorsunuz, bu göksel varlıklar müdahale ediyor, izin vermiyorlar. Çünkü burada bu sefer sadece bu bölge değil, dünyanın bütün her
yeri etkilenebilir ama küçük çaplı, küçük etkili nükleer saldırılarda ne yapabilir? Olabilir. Bununla ilgili de İsrail'in İran'a böyle bir saldırısı olabilir. Peki bununla ilgili en tehlikeli tarih ne zaman derseniz Mayıs sonrasını daha tehlikeli görüyorum. Mayıs-Haziran sonrasını. Özellikle İran'ın kuzey tarafına olabilir bu saldırı ve bu saldırıdan dolayı işte Ermenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Nahçıvan, bizim de doğu ve güneydoğu sınırlarımız etkilenebilir. İşte bu kimyasal sızıntılardan dolayı işte bir süre böyle doktorlar ya da yetkililer işte dışarı çıkmayın, etkilenmeyin gibi söylemleri olabilir. Bu tip durumlarla karşılaşabiliriz. Bu durumdan tamamen böyle etkileneceğiz, işte tamamen sıkıntı olacak demiyorum ama uzun vadede bu etkiler işte kanser vakalarının artmasına ya da özellikle deri yoluyla oluşan hastalıkların artmasına sebep olabilir. Yine Türkiye üzerinden Nahçıvan tarafına yardım yapılması gerekebilir ya da işte bu bölgelerde özellikle de İran'da masum halk bu anlamda zarar görebilir. Tabii burada siz bu durumdan çok hoşlaşmıyorsunuz ama gerçekleri de olasılıkları da söylememizi istiyorsunuz. O yüzden astrolojik olarak da ezoterik olarak da kozmik bilgilere baktığımızda da böyle bir olasılık var. İnşallah olmaz. Yine de böyle bir durum olursa tedbirli davranmakta fayda var. Evet, bu videomuza burada son vermek istiyorum. Bir sonraki gökyüzü günlüklerinde görüşmek üzere diyorum. Sevgi ve selamlarımı sunuyorum.